Dünyanın en pahalı elması olabilir bu. Ne kadar nesibe? Haydi bakalım, geldik yağlara. 12 Amerikan dolarına falan geliyor şu. Bu ülkede ekmek en pahalı şeylerden birisi. Ufacıcık şey 11.000. Mesela şu etin kilosu 29.900'müş arkadaşlar. Kesinlikle 4.000 pesodan aşağı cips yok ülkede. Orada biz bunu gizli çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü her yerde güvenlik var. Bizi sürekli çıkarmaya çalışıyorlar. Ülkedeki en pahalı şeylerden bir tanesi kozmetik abi. En ucuz şey bira. Ya burası çıldırmış ya dünya. Herkese Kolombiya'dan selamlar. Ben Deniz Pehlivan. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım her şey gönlünüzce oluyordur. Bugün o beklenen market videosunda sonunu çekmeye karar verdim. Arkamda gördüğünüz yer Éxito marketleri. Bunların en büyük market zincirlerinden bir tanesi olarak düşünebilirsiniz. Ama bu videoyu yaparken yine yanımda kim var? Maceraname var. Artık o videoyu yapıyoruz biz. Pahalı mı ucuz mu? Instagram'dan bizi linç ettiler ya. Yani her şeyi söylediğimiz sanki böyle siyasi bir yorummuş gibi algılıyorsunuz aslında. Alakamız bile yok yani, o doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. Neden? Bu ülkenin gelirlerinin %60'lık kısmını sadece %20'lik kısmı abi kullanıyor. Yani zengin daha zengin, fakir daha fakir. Burada insanlar aylık genelde 1 milyon peso kazanıyor arkadaşlar. 1 milyon. Yani burada 1 milyon birim gibi düşünmemek de lazım. Yani o birim olayını da yanlış anlıyor insanlar. Ben bir ülkenin satın alma gücüne bakarım. Yani kazandığın parayla ne alıyorsun? Mesela burada 1 milyon çok gibi geliyor ama aslında hiçbir şey. İşte bu yüzden de alım gücünü test etmek için artık sonunda o videoyu burada gelip size yapacağım. Éxito her yerde var. Her yerde var. 1 milyon peso kazanıyorlarmış gibi düşünün. Marketlerdeki o satın alma gücüne göre bir gezi yapalım. Yağmur da bastırdı, bir yandan girelim bakalım Éxito'cuğumuza. Ailenizin marketi. Abi şimdi küçücük su alıyorsun. Bak bu arada 1 dolar 4.000 peso, öyle hesaplayın. Bunun fiyatı yazmıyor şu. Yani şunlar 1000-1500 arasında. Genelde burada sular gazlı ve gazsız diye ayrılıyor. Bu gazsız olan. Mavi kapaklı olanlar. Yeşiller gazlı oluyor ve hiç güzel değil. Bak yan tarafta kolalar var. Yani şu küçücük kolalar neredeyse 80 sente geliyor dolar olarak bakarsanız. Litrelik kolalar 1,5 Amerikan dolarına geliyor mesela. 2,5 litreymiş mesela. Enteresan şeylerden biri. Poşette. Böyle su satıyorlar poşette ve bunun çok minikleri oluyor. Onları da dışarıda küçük tezgahlardan alabiliyorsunuz. Şurasını kesip içiyorlar mesela. Aynen. Bu da Şey gibi, hüttürük gibi. Bu da 5000 pesoya falan geliyor yaklaşık olarak, şu kadar. Haydi bakalım, geldik yağlara. Nesibe ne kadar? 900 gram yağ 7600'e geliyor. 2 dolar. Zeytinyağları zaten söylemiyorum. Ufacıcık zeytinyağı, şu yarım kiloluk bir zeytinyağı 3 Amerikan dolarına geliyor. Şu işaret Amerikan doları değil arkadaşlar. Kolombiya pesosunun da işareti bu. Amerika'nın doları olsaydı USD öyle bir şey mi yazıyordu başında, tam hatırlamıyorum. Ama burada yağ fiyatları çok pahalı çünkü zaten bunların zeytinyağı kültürü yok, örnek vereyim. Palmiye yağı kullanıyorlar. Bir sürü böyle farklı markalar da var tabi. Aşağıda büyüklerini göstereyim bak, 3 kilo olanı 12 Amerikan dolarına falan geliyor şu. Dünyanın en pahalı elması olabilir bu. Ne kadar nesibe? 14.000 peso, 12.000 peso. Boyuna göre değişiyor. Ama 12.000 peso ya. Şu ana kadar herhalde meyve konusunda en pahalı şeylerin başında elma geliyor. Arkadaşlar çok pahalı. Domates çeşitlerinden birisi, içerisi çok farklı. Bizdeki domatesler gibi değil. Fiyatı da 3000 peso falan. Şekli falan da farklı. Burada soğan, patates gösterelim biraz da nesi veya. Brokoli var. Lime'ları var deli gibi. 1 dolara falan alabiliyorsunuz. Ondan sonra şu muzları kızartıp yiyorlar. Yarım dolara falan geliyor. Ama yarım kilosu. Kilosunu 1 dolar gibi düşünebilirsiniz. 500 gram olarak satıyorlar Evet. zaten. Porsiyonlar çok küçük. Bunları kızartıyorlar. Bu da onların meyvelerinden bir tanesi, papaya. Mesela bu da yarım kilo, yani kilosunu olarak bakarsak Yine 500 gram. 500 gram bu kadarsa 1 kilosu 1 Amerikan dolarına gelir. Yani Bu arada 4000 peso. Ben bu mesela farklı meyveler var ya burada. Evet. Bunları buranın çok güzel bir pazarına gidip ben de ayrı bir meyve sebze tatma bölümü çekeceğim arkadaşlar. Maceraname YouTube kanalıma. Maceraname. Takip et. 1 kilo patates 5
kaç 6.000'e geliyor yaklaşık olarak. Bunlar hep yarım kilo Desibe'nin dediği gibi. Soğan o da aynı. Çok enteresan ya. Bunlar hep böyle soyulmuş olarak Ha, satıyorlar. açık değil mi dışı? Enteresan yani. Tek tek uğraşıyorlar. Bozulmuyor mu bunlar? Avokado cenneti her yerde var. Tanesi mesela bunun 4.500 peso ama az değil. Soğan da Soğan da 6.000 peso, 1,5 Amerikan dolarına geliyor. TL söylemiyorum. Çünkü her gün değişiyor çünkü. burada farklı bir domatesi var. Az öncekinden farklı. Bunun mesela kilosu 1,5 dolara geliyor. Yani bu ülkedeki para kazanan birisi için bu rakamlar, yani 1 milyon için, hani hesaplamayı siz yapın. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Felaket pahalı çünkü. Bizdeki gibi öyle zeytin peynir kültürleri çok yok. Ama mesela böyle peynirler satıyorlar küçük küçük porsiyonlar halinde. Onların fiyatları genelde 6.000 civarında gördük. Yani 6 ila 10.000 peso arasında değişiyor. Genelde hep mozzarella ağırlıklı peynirler görüyoruz. Ama bir çökelek olsa da yesek deriz. Vallahi ya. Özledik. Güzel olurdu. Ama nasıl ya fiyatlar sence? Pahalı tabii. Şurada bir alışveriş yapsan herhalde en kötü 100-200 Amerikan doları gider yani. Alım gücüne göre pahalı ya. İyi para kazanmanız lazım. Yoksa burada yani marketten bir şey yenmez abi. Rahat rahat Alıp da ya. alışveriş yapmak için. Mümkün değil. Şu ülke var ya, balık cenneti üzerine koymuş bak mesela, kilosu 10.500 peso, Oo, 2,5-3 Amerikan doları. Aa, ne kadar Evet, şey satılıyor burada. Bu ülkenin bir tarafı Atlas Okyanusu, bir tarafı Pasifik. Ona rağmen Şuraya bak. fiyatlar böyle. Dondurma hep böyle dolaplarda satıyorlar. Şurada karidesler falan var. Her yerde karides görebiliyorsun mesela, kalamar keza. Ama fiyatları dediğim gibi hiç uygun değil. Mesela bunların da fiyatı yarım kilosu 36.000 pesoymuş. Ülkenin tavukları muhteşem lezzetli. Yani birçok yerde hiç kötü tavuk yemedik diyebilirim. Nasıl açılıyor ya? Şu tavuklar mesela 9.000 peso yarım kilosu. Bu marketlerin içinde yeme içme kültürü çok yaygın burada adamların. Şurada pişirip yiyorsun. Pilav vardı hatta. Ama pilav vardı. akşam olduğu için herhalde bitmiş. Akşamüstü olduğu için. Her şey var ya, ne ararsan. Abi şu kadar ufacıcık tuz ya, el kadar. 3850. Ya 1 dolar ya yaklaşık olarak. Bak şurada küçücük paketlerde balıklar var. 5.700, 4.600. Yani 1 dolardan aşağı konserve yiyecek dahi yok. Bilmiyorum şu an bizim ülkede ya da başka yerlerde fiyatlar ne durumda, ama burada da fiyatlar, hani diyorum ya, hep satın alma gücüne göre oldukça yüksek. Bak şeye bak. Makarna. Bu tortilla galiba. Mesela Bak, o küçücük bir şey yarım dolara geliyor. Büyükleri 1.2-3 dolara geliyor. Şöyle bir şey 2530. Fiyatlar 400 gram. böyle. Biz geldiğimizden beri daha bir kere zeytin yemedik. Berlin'e gelene kadar hiçbir yerde yok abi. Türk restoranı da yoktu. Yemiyorlar da. Bakın böyle ufacıcık bir bölümleri var. Yok yani, zeytin kültürleri yok Bu ama da 6670 peso. Kaç dolara 1,5 geliyor? dolar falan. 1,5 dolara geliyor. Ama çok ufacık küçük bak. yani. Elim kadar yani. Meşhur Heinz'ın ketçapları var. 14.000 peso. Normal bizim bildiğimiz Heinz markası. Başka ne varmış? Şuradan bakınalım. Bazen acıktığımızda kaldığımız yerde çok rahat. Masası falan var, mutfağı var. Böyle birer ton balığı atıyoruz. Ama zeytinyağlı olanı seçiyoruz. Aynen, şöyle üçlüsü 15.000. 15.650. Abi 4 dolar yaklaşık olarak. Ver bakalım. Afiyet olsun. Bununla karnımız doyuyor. Bir de zeytinimiz var. Daha ne olsun? Neyse. Daha ne olsun Bir, ya? bir akşam yemeği öğünü çıktı arkadaşlar. Hayırlı Zeytin olsun. ekmek bile doyurur. Bu ülkede ekmek en pahalı şeylerden birisi. Yemiyorlar çok fazla zaten. Çok Evet da değerli. Ya, hiç yemiyorlar. 6.000-7.000 şu ekmeklerin paketleri. Yani en ucuzunu 5.000'e falan alabiliyorsunuz. Biz en pahalı Şurada 2000'e var ama o da hamburger ekmeği yani, böyle 4 tane ufacık. Hacim ağırlık olarak da 200 gram bir şey. O yüzden ekmek çok çok pahalı bu ülke şartlarında. Evet, Nesibe'nin en sevmediği şeye geldik. En sevdiği demeliydin. Ufacıcık şey 11.000. Ufacıcık. Pahalı. Büyüğü 20.000. Al bir tane ondan. Alacağım. Yapacak bir şey yok. Bir tatlanalım birazcık. Bunlar kötü etler ama. O taraf güzel değil. He? Sakatat da var. Şurada böyle etler var. Genelde kilosu 20 ila 30 bin arasında. Türüne göre değişiyor. Bu ülkede öyle et konusunda çok
mutlu olamadık. Kendimizi Arjantin ve Brezilya'ya saklıyoruz. Mesela şu etin yarım kilosu bu kadarmış. 17.000 kilosu 29.900'müş arkadaşlar. Kıymanın bile 19.000'e falan geliyor kilosu. Kesinlikle 1 dolardan, Amerikan dolarından yani 4.000 pesodan aşağı cips yok ülkede. Yani en ucuz cips 4.000'lerde. Aa, elektrikler gitti, hayırlı olsun. Ülkede kesinlikle daha ne tuvalet kağıdı ne peçete konusunda düzgün bir şey görmedik. Yani en dandik böyle ürün Elinizde kalitesi kalıyor. yani 4.000 pesodan başlıyor ya, en kötüsü. Bu arada biz bunu gizli çekiyoruz arkadaşlar. Hani idare edin. Çünkü her yerde güvenlik var. Bizi sürekli çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bunu çekmezsek de ülkeyi anlatamayız. O yüzden beğenileri ve yorumları eksik etmeyelim amigolar. Aslında ülke dünyanın en yeşil tarım arazisi olarak da en böyle toprak olarak verimli ülkelerinden bir tanesi. Yemyeşil bir coğrafya. Bir tarafında Atlantik Okyanusu, bir tarafında Pasifik Okyanusu var. Ama buna rağmen bizim şu ana kadar ülkede gördüğümüz tarımsal ürünler olsun, başka gıdalar olsun hepsi çok pahalı. O yüzden biz biraz şoklardayız. Ben Kolombiya'da en azından hani sebzesinden, meyvesinden uygun bekliyordum. Ama daha hiç uygun bir şey görmedik. Belki benim gideceğim pazarda uygun buluruz ya. Yani o yüzden takip edin. Onu da benden bakarsın. Tuvalet kağıtsız olmaz. Şunu mesela 20.000 pesoymuş bu. O daha küçüğü. Bu 18.000. mesela iyi bir Deluxe'ü. tuvalet kağıdı. Bu zengin sen. Aynen. 28.000 peso. Şuralara gidelim. 17.000, 10.000 böyle gidiyor ama bu konuda biraz fiyatları uygun şeyin. Bak Exito'nun kendi ürünü var mesela, tuvalet kağıdı kocaman. Bu mesela sadece 8.000'miş. Ülkedeki en pahalı şeylerden bir tanesi kozmetik abi. Böyle kişisel bakım ürünleri. Şu mesela 2 tanecik Rexona'nın deodorantı 6-7 Amerikan dolarına geliyor. Bu kadarcık şey. Yani bu konuda bize en pahalı gelen şeylerden birisi şampuandır, işte duş jelidir, deodoranttır. En pahalı bunlar diyebilirim. Abi bu nedir? Sensodyne'in bildiğiniz diş macunu 30.000'e yaklaşık olarak geliyor arkadaşlar. 30.000. Yani bir adam bir ay çalışarak 35 tane bu kutu diş macunundan alabilir. Hani daha uygunları da var. 9'a da var. Bak Colgate'in 23'e var. Bak o şey konusunda bir türlü anlayamadık. Mesela Listerine, ufacık Listerine'ler 10.000. Orta büyükleri 21.000. Yani şu an bizim ülkedeki fiyatları o kadar çok merak ediyorum ki. Ya burası çıldırmış ya dünya. Hepsi çok pahalı gerçekten ya. Burada bir de şey de satıyorlar mağazalarda. İlaç falan da satıyorlar. Hatta her yerde böyle drogeria dedikleri şeyler var. Eczaneler var. Oradan her şeyinizi alabiliyorsunuz. Eczane kültürü çok gelişmiş. Birçok yerde 24 saat açık eczaneler. Şampuanlar en ufağı 11.000. Şöyle büyüğü 17.000. Head and Shoulders'ın. Hani Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum, yazın. Mesela bu 375 miligrammış. Türkiye'de ne kadar şu an bilmiyorum. Açıklama kısmına da yazarım bildiklerimi bu arada. Oradan siz de bakarsınız. En ucuz şey bira. Böyle altılı bira alıyorsun 12.000'e. Ama diyelim ki diğer böyle işte vodkadır vesairedir, viskidir. Gayet pahalı. Mesela şu 75'lik Jack Daniels 123.000. Yani ne yapıyor? 30 küsür dolar yapıyor. 31 dolar Amerikan doları yapıyor. Şurada mesela hep ithal içkiler var. Onlar da çok pahalı. Tek gördüğümüz sanırım dediğim gibi arkadaşlar bira. Diğerlerinin hepsi pahalı diyebilirim. Şu salt yani tuzun saltinas. İspanyolca'da tuz demek. Bunu gördük mü yiyoruz abi böyle şeyler. Mesela Tuzlu. Nestle'nin. Nestle'nin 5550 mesela şöyle bir krakerimsi şey. Ondan sonra çikolataları falan gösterelim. Şöyle bak jelibonlar var Haribo'nun. 5700 arkadaşlar. 1,5 Amerikan dolarına geliyor yaklaşık olarak. Ne kadar? 2 Amerikan dolarına geliyor. Ben orayı daha pahalı bekliyordum. Yani o neyse de özellikle şeyi çok böyle saçma sapan küçük abur cuburlar pahalı oluyor burada. En önemli ürünlerden biri süt. 400 milim oluyor. Her biri 400 milim. Yani tanesi 5500'e falan geliyor. 1,3 dolar gibi düşünebilirsiniz. Niye bu kadar pahalı? Abi Kolombiya kahve cenneti. Bütün bölgelerine özel kahveleri var. Ama şöyle bir paket, yani Juan Valdez en önemli zincirlerden bir tanesi, kahve zinciri 27.000 peso. Yani ne yapıyor? 7 dolara falan geliyor Amerikan doları. O bile yani. Exito'nun kendi ürünü var şöyle. O ne kadar? 10.650'ye geliyor. Ha. Ama yani Exito'nun ürünlerinden Yani şey BİM'in çıkar. ürününü al, Migros, BİM'in ürünlerini almış gibi düşün.
Ama genel olarak fiyatlar Juan Valdez'de tabii daha pahalı. Şöyle markaları var. Mesela Hit diye mango suyunu 3200'e satıyorlar. Şöyle başka markalar var. Onların da genelde 3200 fiyatları. Yani 1 doların altında diyebilirim. Meyve suları konusunda da ben meyvesini yemeyi daha çok sevdim ülkedeki suların nazaran. Arkadaşlar, sevgili dostlarım, gördüğünüz fiyatları bu ülkeyle ilgili Instagram bir hayalin peşinde hesabımda tut Nesir'cim. Bakın yaklaşık olarak şöyle göstereyim, 700 tane hikaye attım. Neden bu hikayeleri yaptıktan sonra bu videoyu çekmeye karar verdim? Çünkü ülkenin ekonomisini anlamaya çalıştık. Ülkenin şartlarını anlamaya çalıştık ve gerçekten de sizler de gördüğünüz fiyatlar çok pahalı. İnanılmaz bir gelir adaletsizliği var bu şehirlerde, ülkede. O yüzden bir şey alırken biz bile 40 defa düşünür olduk. Zaten bizim paramız değersizleşti. Evet, onu hepimiz farkındayız ama dünya genelinde de kesinlikle fiyatlarda özellikle gıda fiyatlarında artış söz konusu. Biz artık bunu bir deneyimlemiş arkadaşlarınız olarak bir ayda anlatmak istedik size. İzlediğiniz için teşekkürler. Beni ve Nesibe'yi de Maceranın Abi hesabından takip edin. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da yine çok güzel dünya turundan videolar gelecek. Hava da yavaştan yağmurlu olmaya başladı. Şu kiraladığımız bir araba. Onunla da biraz daha dolaşalım diyoruz. Güzel, keyifli günlerde. Herkese Kolombiya'dan selamlar.